Ne yazık ki Azer'in vedası son veda değil. Acı vedaların devamı gelecek. Acı sonların yanı sıra birçok sürpriz mevzu bizi bekliyor. Birazdan heyecanımızı yükseltecek mevzulardan, şaşkına çevirecek yeni olaylardan ve sürpriz gelişmelerden bahsedeceğiz. Geçtiğimiz bölümü aslında fırtına öncesi sessizlik olarak nitelendirebiliriz. Çünkü önümüzdeki bölümde öyle fırtınalar kopacak ki çukurda her şey baştan aşağı değişecek. Videonun her anını mutlaka dikkatle dinleyin dostlar. Çünkü birbirinden bomba mevzular bizi bekliyor. İlk olarak geçtiğimiz bölümün sonu ve önümüzdeki bölümün ilk sahnesi olan Azer Karaca konusuyla ve yaşanacaklarla ilgili şunları söyleyelim. Ne yazık ki 2 haftadır bahsettiğimiz acı son artık geldi ve Karaca çok sevdiği Azer'i dedesinin ölümünde parmağı olduğu için öldürüyor. Azer'in deyimiyle hayat onlara mutluluğun resmini çektirmedi. Önümüzdeki bölümde Karaca kanlı gelinlikle mahalleye gelecek. Herkes şaşkına dönecek. Azer konusunda ise şunu söylemeliyim ki böyle bir senaryoyu ve böyle bir ölümü hak etmemişti. Diziden ayrılması tamam ama en azından ölümü Karaca'nın elinden olmamalıydı. Karaca için ise asıl zorlu hayat şimdi başlıyor. Azer'in ölümünden sonra büyük bir buhran dönemine girecek. Hayaller, kabuslar görecek. Hatta belki de intihar etmeyi bile düşünecek. Kısacası bu hikaye acı vedayla sonlandırıldı. Peki Azer'in vedası son veda mı? Elbette değil. arasında taht kavgası, aile içi karmaşalar, Ögeday ve Kulkan'ın ortaya çıkışı ve yapacakları, Cengiz'in Arık'a söylediği "beni yaşlı görüyorlar, yamaç olmadan tek başına yapamazsın" cümlesini unutmayın dostlar. Bunları bir köşeye yazın. Çünkü vakti geldiğinde tüm parçaları birleştireceğiz. Zaten geçtiğimiz bölümde Makbule Arık'la konuşurken kardeşlerin en büyüğü olan Ögeday ve adeta serseri olarak nitelendirilen Kulkan'ın altını çizdi ve onları sevmediğini dile getirdi. Şimdi gelelim Kahraman Koçovalı ve Akın'la Efsun Nehir Yamaç senaryolarına. Nehir şok gerçeği öğrendikten sonra bahsettiğimiz gibi elini ayağını her şeyden çekti ve uzaklaştı. Hatta akıl hastanesindeki sahneleri de önümüzdeki bölüme kaldı. Tüm bunlardan günler önce anlık olarak Instagram'da bahsetmiştik ve bu tarz gelişmeleri kaçırmamak için Instagram üzerinden de takipte kaldım dostlar. Peki Nehir gerçekten bebeğini aldırdı mı?
Yamaca her ne kadar aldırdığını söylese de Nehir'in yalan söylediğini, yani çocuğu aldırmadığını düşünüyorum. Zaten gerçekte de en fazla gebeliğin 10. haftasına kadar çocuk aldırma işlemi yapılabiliyor. Evet, Nehir Yamaca çocuğu aldırdığını söyledi çünkü onunla olan bağlarını tamamen koparmak istiyor ve bir daha görüşmek istemiyor. Fakat bu yolda yine bir şekilde karşılaşacaklar. Öte yandan sürpriz bir hamilelik senaryosu da Efsun'la gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru söylediğim mevzuyu şimdilerde yeni izlemeye başladık. Efsun'un tam ilaç içecekken vazgeçmesi, çünkü böyle bir durum karnındaki bebeğe zarar verir, bunun bilincindeydi. Ve babaannesine artık Yamaç sadece sevdiğim kişi değil, ailemizin bir parçası tarzında bir cümle kurdu ve bazı şeyleri açıkça ima etmiş oldu. Yamaç İdris Koçovalı olma yolunda eksiksiz devam ediyor ve öyle veya böyle babalık duygusunu yaşayacak. Efsun ise önümüzdeki bölümlerde Yamaç'ın kendisini sevip sevmediği konusunda emin olmak için bazı hamleler yapacak. Efsun Yamaç'ı deli gibi seviyor, orası kesin. Hatta babaannesini bile öldürmekle tehdit etti. Yamaç da Efsun'a aşık fakat Efsun bu konuda emin olmak isteyecek. Ve şimdi gelelim şaşkınlıkla izlediğimiz Kahraman Koçovalı ve Akın mevzularına. Geçtiğimiz sezon Ayşe'nin elinde gördüğümüz K.K işlemeli mendili Kahraman Koçovalı'ya ait olduğunu belki de onlarca kez söyledim. Kimisi inandı, kimisi inanmadı fakat yine yanılmadık ve geçtiğimiz bölümde bu durum tam anlamıyla netleşmiş oldu. Azer ve Kahraman'ın flashback sahnesiyle bahsettiğimiz bazı sırlar açığa çıkmaya başladı. Hatta Akın'ın gördüğü rüyada da birçok spoiler verildi. Bu arada Akın karakterini canlandıran Burak Akın oyunculuğunu takdir ediyoruz. Rüya sahnelerine çok başarılı bir performans sergiledi. Evet, Akın rüyasında ilk başta baba diyerek Kahraman'ın yanına gitti. Senarist aslında orada bize gerçeği yansıttı. Bir başka detay ise Akın Kahraman'ı görünce amca dedi fakat Kahraman'ın yüz ifadesi öyle bir hal aldı ki adeta "ne amcası oğlum, ben senin babanım" dercesine bir görüntü ortaya çıktı. Hatta Akın'ın Kahraman'a "seni annemden babamdan daha çok seviyorum" dediğini de öğrenmiş olduk. Bu da bazı şeyleri daha iyi açıklıyor. Ayşe'nin K.K işlemeli mendili yıllarca saklaması, Akın'la ilgili olan mevzular, Ayşe ve Selim'in aslında zorla evlendirilmesi ve Selim'in geçmişteki tepkileri sonucunda Kahraman'ın Akın'ın babası olduğu sonucuna zaten çok önceden varmıştık dostlar. Üstelik Akın'ın hem Akşin'den hem de Karaca'dan daha büyük olduğunun da altını çizelim. Her ne kadar etik olarak pek hoş bir senaryo olmasa da bazı gerçekler bize aslında bölümler önce anlatılmıştı. Bu durum artık daha da netleşmeye başladı ve önümüzdeki bölümlerde Kahraman'ın flashback sahneleri devam edecek. Konu iyice açığa kavuşmaya başlayacak. Akın'ın gördüğü rüyada bir başka spoiler ise Yamaç'la ilgili verildi. Yamaç Akın'ın rüyasında "ben çukura ve buraya geri geleceğim ama ben geldiğimde sen olmayacaksın" demişti. Bu detay önümüzdeki bölümler için bir sinyal olabilir. Bir başka detay ise Akın'ın rüyada kendisini ölürken görmüş olması. Vicdan azabı çeken Akın'ın gidişatı pek sağlıklı değil. Diziye şu anlık veda edecek demiyorum fakat aileden biraz uzaklaşabilir. Bilenler bilir, çukurda görülen rüyalar aslında hep bir spoiler olmuştur. Son olarak şu gelişmeden bahsedelim. Önümüzdeki bölümde Cumali'nin kahvede el öptürme sahnesine tanık olacağız. Normalde kimseye elini öptürmeyen Cumali, çukurda liderliğini ilan ederek el öptürme olaylarına kadar girecek. Bakalım Cumali çukuru yönetebilecek mi? Öte yandan Dostlar Kahvesi'nde kritik bir sahne bizleri bekliyor olacak. Kahvede Selim, Vartolu, Cumali ve Çaycı Nedim varken gazeteci Emir'in Yamaç'a verdiği defter bulunacak. Bu konuda iki ihtimalimiz var. Ya Koçovalılar o defterden yararlanmaya çalışacak ki biliyorsunuz defterde Erdenetlerle ilgili önemli bilgiler vardı, ya da Çaycı Nedim o defteri gizlice alarak Erdenetlere karşı bir koz elde etmiş olacak. Bir başka sürpriz sahne ise Vartolu ve Yamaç arasında yaşanacak. Yamaç kahveye gelecek ve Vartolu ile karşılıklı sürpriz konuşmaları olacak. Önümüzdeki günlerde yeni ve sürpriz videolar gelmeye devam edecek dostlar. Videoları kaçırmamak için kanala abone olduktan sonra bildirimleri mutlaka açın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.